Şöyle bir bilgi var, çok çarpıcı, teyide muhtaç, söyleyeceğim. Hizbullah kritik bir operasyon yürütüyor. Operasyonun hedefindeki isim İsrail Ordu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi. Evet, o dakikalarda orada olduğu iddia ediliyor. Bakın, çok sıcak bir bilgi. Evet. Bu bilgi şimdi artık dolaşıma girdi. Hizbullah tarihin en hassas operasyonunu yürütüyor. Hedefindeki kişi İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi. Bazı bağımsız kaynaklar öldürüldüğünü söylüyorlar ama teyit edemiyoruz. Acaba orada mıydı? Açıklama yok. Alevi'nin Yayın yasağı Evet, geldiğine göre olabilir. Halevi'nin öldürüldüğü söyleniyor ama teyit edemiyoruz değil mi sevgili Emrah? Herhangi bir şey yok sizde de. Emrah Bey, yayın yasağı gelmesi bununla da ilgili olabilir mi? Evet, teyit yok. Yayın yasağından önce İsrail Ordu Radyosu Muhtemelen böyle hocam. Onlarca Çünkü siyah bu zamana geldi. kadar yani burada çalıştık. Evet. Emrah. Evet, yani bu zamana kadar, yani bu süre içerisinde en azından ben şahit olmadım. Belki burada daha önce çalışan arkadaşlarım görmüş olabilirler ama bir yayın yasağı kısıtı yoktu. Bunda var. Ne olduğunu, neden yapıldığını anlamaya çalışıyoruz ama hedefteki kişinin Herzi Halevi olduğu söyleniyor. Bu çok çarpıcı. Yani öylesine bir saldırı olmadığı, hani alışılmış işte İsrail bir yandan saldırıyor, Hizbullah bir yandan karşılık veriyor. Böyle bir şey değil. Bir operasyon başlatıldı ve bu operasyonda da İsrail'in ordusunun başındaki bir numaralı kişiyi hedef aldıklarını ifade ediyorlar. Tamam. Bakalım, Çok önemli bir hayatını bilgi kaybetti mi, aktarıyorsun öldü mü? Emrah. Bunu göreceğiz. İnanılmaz kritik bir saatlerden geçiyoruz. Çünkü Hizbullah ya da İran ne yapar sorusunu aylardır sorduğumuzda yapmış olduğu saldırılarda bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail hiçbir zarar veremedi bize diyorlardı. İran diyerek aslında bir anlamda yapılan saldırıları da çürütecek açıklamalar. Ama bu sefer İsrail medyası yayın yasağı getiriyor. Yetkililerden net bir açıklama gelmiyor. Bu anlamda şunu anlıyoruz. O zaman Hizbullah tam karşılığını vermeye başladı Coşkun Hocam'ın. Evet, aynen öyle oldu. İsrail'in canını yakıyor. O yüzden bir Emrah, konunun başından itibaren bize aktarabilir misin? Karşılıklı bir çatışma sonucu olmadı dedin. Hizbullah'ın nokta operasyonu gerçekleştirdiğini söylüyorsun. Buradan başlayalım. Akşam saat kaç itibariyle oldu? Ölü sayısında artış var mı? Yaralı sayısı ile ilgili bilgi geçiliyor mu? Nedir durum? Evet, izleyenlerimiz için bir kez daha tekrar edelim. Göksu, akşamın en sıcak gelişmesi saatler 20.15'i gösterdiğinde, belki 20.20'de İsrail'in kuzeyinde Hayfa, Akka ve Golan tepelerinin olduğu yerde Golani üssü İsrail'e karşı Hizbullah kanadından kalkan bir hava aracı, ilk etapta İHA dendi. Sonra bir SİHA olduğunu anladık ve bu üssün üzerinde uçuş gerçekleştiriyor. Sonrasında bir füze atışı yapıyor ve ardından üstteki yerde, tam da üssün üzerinde bir anda infilak ediyor ve orada İsrail medyası ilk etapta 20-30 rakamlar arttı ve en son İsrail medyası yaralılardan sonra 40 kişinin öldüğünü söyledi. Şu anda 67 yaralının olduğu ifade ediliyor. Rakamları ve yaralı ve ölü bilgisini İsrail medyası geçiyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Tabii bölgeye çok sayıda ambulans, helikopterler yaralıları taşımaya başladılar. Bölgede bu saldırı gerçekleştikten sonra Hizbullah'tan bir açıklama yapıldı. Siviller bölgeyi terk etsinler. Hedefimiz askeri üslerdir, askeri noktalardır dedikten sonra İsrail ordusu sivillere oradan uzaklaştırmaları çağrısını yaptı ve İsrail medyası savaşın başından bu yana en acı günleri, en acı günü yaşıyoruz dedi ve bu akşamı böyle özetledi. Kimin ölmüş olabileceği iddiası üzerinde duruluyor Emrah? İsrail hükümeti tarafından Hizbullah kimi öldürmüş olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. Evet, İsrail televizyonlarına yayın yasağı getirildi. Şu anda İran medyası da bunu
çok sayıda paylaşmaya başladı. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin hedefte olduğu ve orada olduğu bilgisi var. Saldırıyı ona karşı yaptıklarını açıklıyorlar. Şimdi bu çok çarpıcı. Çok. Bunun devamı gelebilir mi sorusu. İsrail, şöyle altını çizeyim, İsrail Genelkurmay Başkanı'nı Hizbullah'ın hedef aldığı Doğru. ve nokta operasyonuyla öldürdüğü iddia ediliyor. İran'dan da yükselen bir ses. İsrail medyası da yayın yasağı getirdi. Bence İsrail medyasının yayın yasağı getirmesi İpek Hocam bize bu iddiayı doğrulatıyor mu? Yani Doğrulatıyor kafamızdaki gibi. o kuşkuları aslında altını çiziyor değil mi? Evet, çünkü aslında İsrail meşru müdafaa yolunun açıldığını biliyor. Şimdi 40 tane askerinin öldürüldüğünü söyleyerek savaşı özellikle Golan'da genişletme, cepheyi daha da genişletmek için fırsat kolluyor. Bunu kendi lehine kullanacakken şimdi yayın yasağı getiriyor. O yüzden akıllara Genelkurmay Başkanı'nın öldürüldüğü geliyor. Ve bir de bu farklı işte İran'daki medyada Hizbullah İlk tarafından iddia- da açıklanıyor. Emrah'ta bir bilgi var Bir şey galiba. var, Emrah, evet. Göksu, Arap medyası bunu paylaşıma soktuktan sonra İsrailli kaynaklar da şöyle diyorlar. Arapların yaydığı bilgi yanlış. SİHA olayında Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yaralandığını iddia ediyorlar. Bu elbette yalan diyorlar. Şu anda karşı bir aslında savunma mekanizmasına Bildiği geçmiş durumdalar. çürütme Bunu da söyleyelim bakalım. Yavaş yavaş gelmeye başlıyor Herzi Halevi ile ilgili bilgiler. Ama resmi kaynaktan bir açıklama yok değil mi? Çünkü İran'da mesela reisi öldürüldüğü zaman ya da helikopteri düştüğü zaman reisi iyi karayoluyla şu an yok, şu an yok. taşınıyordu. Evet, şu an yok. Reisi iyi karayoluyla taşınıyor diyorlardı. Sonra ortaya çıktı ki reisi öldü. Yani resmi kaynaktan açıklama olmadığı için şu anda Genelkurmay Başkanı'nın ölüp ölmediğine ilişkin bir bilgi yok. Ama bu tabii çok önemli bir şey olur eğer öldürülürse. Çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri artık ateşkesten tamamen vazgeçmişti. Hizbullah'ın kolunu kanadını kırdık diye düşünüyordu. Askeri ve siyasi operasyonları, özellikle de yeni bir cumhurbaşkanı seçiminde Amerika'nın ön plana çıkıp rol oynaması planlarına gidiyordu. Yani hem askeri operasyonlarla Lübnan cephesini genişleteceklerdi. Aynı zamanda da yönetime el koyacaklardı. Yani yeni bir cumhurbaşkanı, içeriği kontrol edecek bir Lübnan ordusu ama asla Hizbullah'a karşı gelmeyecek. Yine Washington ve Riyad eksenine bağlı olarak bir Hristiyan cumhurbaşkanı, onunla iyi bağları olan Sünni bir başbakan ve zorluk çıkartmayacak olan Şii bir meclis başkanı seçme yolunda önemli adımlar atıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e tam destek veriyor. Yani artık İsrail'i dizginliyormuş gibi de gözükmüyor. Ateşkesten kesinlikle vazgeçmiş durumda. Fırsat bu fırsat deyip Hizbullah'ın kolunu kanadını kırdığını düşünüyordu. Ama bu gelişme çok önemli bir gelişme. Her şeyi değiştirecek. Tersine döndürebilir eğer iyi yönetirse bunu Hizbullah bu süreci. Hizbullah soralım mı Emre abi? radyosundan bir açıklama var. Buyurun. Ülkemizi ve ezilen halkımızı savunmak için hazır kalacağımızı teyit ediyoruz. Düşmana karşı adımlar atmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Allah her şeye kadirdir deyip Nasrallah'ın intikamı için yapılmış ve tam da yer yemek esnası, yemekhane hedef alınıyor. Görüntüler de var. İlginç. Genelkurmay Başkanı'na ilişkin bir şey Onunla ilgili yok. söylemiyor. Onunla Sevgili ilgili yok. Emrah, sesimizi duyabiliyor mu Emre acaba? Tabii. Emrah yayında. Buyurun. Şimdi şöyle bir iddia var. duyuyorum. Savunma sistemi hiç çalışmadı ve sirenler de çalmadı deniyor. Bu doğru mu? Bu mesela şu anda böyle iddialar geliyor. Yani hiç mi çalışmamış savunma sistemi devreye girmemiş? Bir de sirenlerin çalmadığı söyleniyor. Gaffar Bey, bunu İsrail medyası da sordu. Özellikle geride bıraktığımız zaman diliminde bu olmaya başladı. Neden bu sirenler çalmıyor? Neden alarmlar çalmıyor? Neden bu İHA'lar, SİHA'lar durdurulamıyor diye tartışma başladı burada. Bu kez yine çalmadığı söyleniyor. Okuduklarımız, özellikle birçok İsrailli bunu yazıp çizmeye başladı. Neden devreye girmiyor? Neden infilak ettirilemiyor? Özellikle burada da Tel Aviv'de de olmuştu aynı durum. Şu anda sizin sorduğunuz soruyu
İsrailliler de askeri yetkililere soruyorlar. Bir açık var ve Hizbullah bu açığı yakalamış durumda. Evet. Bu çok önemli bir şey bence. Alçak irtifada demek ki- zafiyet var. Demek O ki zaman İsrail'in içinde Tabii. de belki de sızmalar, Coşkun Bey sızmalar. sizin şablon buraya da şimdi uyuyor. Paralel yapı. Ne gibi? Paralel yapı Yapı burada da olabilir. İsrail'in içinde de var birisi sorusu. savunmayı mı kapatıyor Bilmem. acaba? Hayır Olabilir. şimdi şu var. Bu saldırı... Benim anladığım kadarıyla teknik olarak bunu aşmanın bir yolunu bulmuşlar. Yani Hizbullah teknik mu anlamda acaba yoksa bunu içinde aşmanın sızmalar da var mı? Teknik olarak bulmuştur ki bu saldırıyı yapabildiğine göre ama bu sistemin ne zaman hangi saat aralığında kapalı olup olmadığını da bilmesi ya da Yoksa kapalı olduğunu- İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi'nin o gün orada olduğunu, o dakika orada olduğunu nereden biliyor mesela? Burada İran desteği Evet. olmadan böyle bir şey bilmek pek de mümkün değil. Çünkü